Kitap raflarına şöyle bir baktığımızda şunu fark ederiz. Bazı kişisel gelişim ve finans kitapları yıllar geçse de popülerliğini kaybetmez. İşte Babil'in en zengin adamı da tam olarak böyle bir kitap. George Samuel Clason tarafından yazılan ve ilk kez 1926 yılında yayımlanan bu eser, Antik Babil'de geçen hikayelerle para yönetimini anlatıyor. Peki neredeyse 100 yıl önce yazılmış bir kitap bugün hala işe yarar mı? Yoksa sadece kulağa hoş gelen bir masal mı? Bu kitap klasik bir ekonomi kitabı değil. Grafikler yok, formüller yok, karmaşık terimler yok. Onun yerine Babil'in en zengin adamı olarak tanıtılan Arkad'ın hikayesini dinliyoruz. Arkad zenginliğe nasıl ulaştığını, hangi hataları yaptığını ve neler öğrendiğini çevresindeki insanlara anlatıyor. Okur kendini derste gibi hissetmiyor. Anlatılanlar sade, net ve günlük hayata çok kolay uyarlanabiliyor. Clason parayla ilgili sorunların çağlar boyunca pek değişmediğini söylüyor. İnsan doğası aynı kaldığı için Babil'de yaşananlar bugün bize hiç de yabancı gelmiyor. Babil'in en zengin adamının ana mesajı oldukça net. Kazandığından daha azını harca, düzenli olarak birikim yap ve bu birikimi akıllıca değerlendir. Kitapta sık sık karşımıza çıkan kazancının en az onda birini biriktir kuralı finansal disiplinin temeli olarak sunuluyor. Ama bununla yetinilmiyor. Sadece para biriktirmenin yeterli olmadığı, paranın çalıştırılması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Tabii burada önemli bir uyarı var. Bilmediğin işe girme. Kontrol edemediğin, anlamadığın yatırımlardan uzak dur. Kitap, hızlı zengin olma hayaliyle yapılan hataların insanı nasıl zor durumda bıraktığını net bir şekilde gösteriyor. Açıkçası bu mesaj günümüzdeki kolay para vaatlerini düşününce hala fazlasıyla güncel. Borç konusu da kitapta önemli bir yer tutuyor. Klason'a göre borç insanı özgürleştirmez. Tam tersine baskı altına alır. Eğer borçlanmak kaçınılmazsa bunun mutlaka planlı ve kontrollü olması gerektiğini söyler. Ayrıca kitap boyunca sabır ve uzun vadeli düşünmenin altı çizilir. Zenginlik bir gecede olan bir şey değil. Disiplinli alışkanlıkların zaman içinde birikmesiyle ortaya çıkan bir süreçtir. Hızlı sonuçlara alışmış bir dünyada bu bakış açısı belki zor ama kesinlikle düşündürücü. Bu kitabın en büyük artısı sunduğu mesajların zamansız olması. Sadece para kazanmayı değil, parayla doğru bir ilişki kurmayı öğretmesi. Dili sade, hikayeleri akılda kalıcı. Bu yüzden finansal okur yazarlığa yeni başlayanlar için oldukça iyi bir başlangıç kitabı. Bir diğer güçlü yönü ise motivasyon tarafı. Kitap okuyucuya bir gecede zengin ol hayalleri satmıyor. Bunun yerine küçük ama sürdürülebilir adımlarla ilerlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Hikaye anlatımı sayesinde finansal disiplin sıkıcı bir zorunluluk olmaktan çıkıyor ve günlük hayatın doğal bir parçası haline geliyor. Bu da kısa süreli bir heves değil, kalıcı bir motivasyon yaratıyor. Sonuç olarak Babil'in en zengin adamı kusursuz bir finans rehberi değil. Ama çok güçlü bir farkındalık kitabı. Zenginliğin şans ya da tesadüf olmadığını, bilinçli tercihler ve doğru alışkanlıklarla mümkün olduğunu hatırlatıyor. Masalsı anlatımın arkasındaki mesaj çok net. Para yönetimi sadece bilgi işi değil, aynı zamanda karakter, psikoloji ve disiplin işidir. İşte tam bu yüzden aradan geçen onca yıla rağmen Babil'in en zengin adamı hala okunuyor,
konuşuluyor ve tartışılmaya devam ediyor. Eğer bu tür anlatımları, konuları seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.